Gazetecilik günümüzde televizyonda tartışmalı bir konu. The Paper bu konuya komedi açısından yaklaşıyor. Ancak yeni FX dizisi The Lowdown biraz daha karanlık bir bakış açısıyla gerçek hayattaki kamu tarihçisi ve vatandaş gazetecisi Leroy Chapman'dan esinlenen yakıcı bir hikaye ile konuyu ele alıyor. Chapman, 2011'de Tulsa, Oklahoma'nın kurucusu W. Tate Brady'nin Ku Klux Klan'la bağlantısı ve Brady'nin 1921 Tulsa ırk katliamındaki rolü hakkında açıklayıcı bir yazı yazdı. Chapman kısa bir süre sonra 2015'te vefat etti, ancak mirası artık yalnızca olağanüstü araştırmalarıyla değil, Ethan Hawke'ın özensiz ve bezgin karakteri Lee Ribbon'la da yaşamaya devam ediyor. Hawke'ın canlandırdığı Lee, kendini bir gerçekçi olarak tanımlıyor. Bu, günümüzdeki siyasi eğilimlerine bağlı olarak birçok farklı anlama gelebilir. Ne kadar bitkin olsa da Lee'nin doğru gerçeğe ulaşma konusunda iyi niyetleri var. Doğru gerçeğe ulaşmak için kullandığı alışılmadık yöntemler, The Lowdown'un eğlencesinin yarısını oluşturuyor ve genellikle dizinin dünya çapındaki yan karakterlerinden biriyle eşleştirildiğinde bu karakterler hırsını ya teşvik ediyor ya da küçümsüyor. The Lowdown'un diğer yarısı ise yaratıcısı Sterling Harjo'nun bölgesel bir skandala dair sıradışı vizyonu. Harjo, Reservation Dogs'taki kendine özgü dokunaklı komedi drama tarzını The Lowdown'a taşıyor. Ancak bu sefer gerilimi geleneksel bir polisiye gizemle artırıyor. Hoş bir şekilde Harjo, eğlenceli televizyon yapımları söz konusu olduğunda 2 galibiyetlik bir galibiyet serisi yakalıyor. Oklahoma'nın çamurlu tarihi hakkında gerçekler. Harjo'nun Oklahoma'daki doğup büyüdüğü kökler, The Lowdown'da kültürel ama bölünmüş bir pota resmi çizerek parlıyor. Reservation Dogs'daki gibi çoğunluğu yerlilerden oluşan bir oyuncu kadrosu olmasa da, temsiliyet günümüzdeki televizyon programlarının çoğundan daha fazla. Sadece onların günlük hayatlarını sürdüren insanlar olarak dahil edilmesi bile klişeleri yerle bir ediyor. Oklahoma'nın yerli, siyah ve eşcinsel topluluklara ve yaratıcı bohem zihinlere olan ilerici kucaklaması, insanların geçmişe tutunmasını engellemiyor. Beyaz üstünlükçü skinheadler ve koyu sağcı politikacılar var. Geçmiş ve gelecek arasında adeta bir güç ve kontrol savaşı yaşanıyor. Bağnaz siyaset, soylulaştırılmış konut geliştirmeleri veya gerçek şiddet biçiminde topraklarını işaretlemek için kan dökülüyor. Bu, Lee'nin The Lowdown'da çözmek için can attığı gerçek davaya geçiş yapar. The Lowdown olaylarından kısa bir süre önce, Lee, Tulsa'nın yozlaşmış Washburn ailesi ve beyaz üstünlüğüyle bağlantıları hakkında sert bir ifşaat yazısı yazmıştır. Yazının yayınlanmasının ardından ailenin kara koyunu Dale, gizemli bir şekilde kendi canına kıyar. Bu, Lee'nin yazıyla ilgili bir şeyler keşfettiğine inanmasına neden olur ve Tulsa'da birkaç düşman daha edinmek anlamına gelse bile daha fazla araştırma yapmak için bastırır. Bunların arasında en güçlüsü Dale'ın kardeşi ve vali adayı Danny Washburg'tir. The Lowdown, Dale'ın dizinin çoğunda hatta tamamında anlatıyı hem gerçek hem de mecazi olarak rahatsız edeceği iddiasını erken bir aşamada ortaya koyar. Ruhlar, rehberler ve kayıpla ilgili rezervasyon köpekleri sembolizmi The Lowdown'da çoğunlukla Lee'yi gerçeğe itmenin bir yolu olarak mevcuttur. Ancak Dale aynı zamanda etkili seslerin susturulmasını ve iyilik için kullanılmasını da temsil ediyor. Öte yandan Donnie susturan ses olabilir de, olmayabilir de. Harjo, Lee'yi ve izleyiciyi şaşırtmak için oyuna birden fazla oyuncu sokma konusunda oldukça iyi bir iş çıkarıyor. Başlıca suçlu Donnie olabilir veya Dale'in karısı Betty Jo olabilir. Belki de Akron Construction'ın sahibi Frank Martin olabilir. Ya da Scott Shepard'ın canlandırdığı Alan Murphy de olabilir. Tavırları The Last of Us hayranlarına HBO dizisindeki uğursuz karakterini hatırlatacaktır. Ortada kalan bir karakterse, The Lowdown'un yüzeye çıkardığı gerçek olası cinayet vakasının yanı sıra en iyi gizemlerden biri olan Marty'dir. David Vernon ve Penelope Hovk'un arasındaki herhangi bir sahne bir öncekinden daha tatlı bir muamele. İki yaşlı adamın artık kendilerine uygun olmayabilecek kariyerlerde amaçlarını ve gençliklerini bulmaya çalışıyor ve Ethan Hawke'un canlandırdığı Lee, kılık değiştirmiş, büyüleyici ve sinir bozucu bir kahraman. Lee'nin ona bakan veya bazen sadece tahammül eden birçok iyi insanı var. Lee'nin soruşturmasının yanı sıra en büyük yan konu, eski sevgilisi Samantha ile paylaştığı kızı Frances'e iyi bir baba olma çabası. Armstrong, kendi jenerasyonunun önde gelen oyuncularından biri olmak için güçlü bir aday. Karakterleri alışılmadık baba-kız maceralarına atıldığında, soğukkanlılığını koruyor ve halkı ter dökmeden oynuyor. Horn da muhteşem. Reservation Dogs'daki heybetli geyik kadından daha gerçekçi bir rol oynuyor. Tek şikayet, diğer yardımcı karakterlerle karşılaştırıldığında önemsizleştirilmiş olması. The Lowdown'un en çekici yanı ise Lee'nin editöründen antika satıcısına, internette ünlü olmak isteyen güvenlik görevlilerine ve sivri dilli çalışanına kadar topladığı rastgele yardımcı karakterler.
En ilgi çekici olanı ise beklenmedik bir şekilde Peter Dinklage'ın 5. bölüm Kovboylar Az'da ortaya çıkan komik karakteri. Dinklage, ekranda izlenmesi her zaman keyifli biri olduğunu bir kez daha kanıtlıyor ve karakterindeki ikiliyi tek bir bölümde buluyor. 5. bölüm yalnızca Dinklage ve Hawk'ın dostluğuyla değil, aynı zamanda kardeşliğe ve kopuk bağlara dönüşen içe dönüklüğüyle de sezonun harikası. Harjo'nun, Dinklage'ın diziye girişini ana olay örgüsünden bir kopuş, Lee'nin yakın çevresini ve yüklerini daha fazla keşfeden bir tür şişe bölüm olarak kullanması çok kolay olurdu. Ancak Harjo, arkadaşlıklarının çekim gücünü ana olay örgüsüne sorunsuz bir şekilde örüyor. Hatta bu mücadeleye hiçbir çıkarı olmayan bir yabancıyı da dahil ederek ve onu bir katılımcı haline getirerek zaten heyecan verici olan olay örgüsünü daha da rahatsız edici hale getiriyor. Daha sonra ikili kişinin hayatındaki topluluğun rolünü ve yetişkinlerin çocuklar kadar çok şey anlamadığını anlatan sarsılmaz bir sahne paylaşıyor. Bölümün ton ağırlığı, gelecekte kendisine bir Emmy adaylığı ve belki de bir zafer kazandıracağından emindir. Hawk aynı zamanda en iyi erkek oyuncu ödülünü de iddia ediyor. Sezonun ilk 5 bölümü boyunca hem acıklı ve çılgın ve ilham verici Lee rolünde hiç pes etmiyor. Alışılmışın dışına çıkıp kimsenin bulmadığı gerçeği bulma çabaları takdire şayan. Ancak sorumsuz baba statüsü ona sevimsiz bir imaj veriyor. Kızı ve eski sevgilisiyle buluştuğunda hep morarıyor ve çalışanlarına asgari ücreti ödemekte zorlanıyor. İzin gününüzde yanında olmak eğlenceli. Ancak günlük işleriniz veya işteyken kontrol altına almaya çalıştığınız tam bir kabus. Üniversite arkadaşlığını tüm kişiliği haline getirmiş orta yaşlı bir adamla aynı havayı veriyor. Lee çok genç, ancak bunun bedeli büyümemek. Aynı zamanda birçok insan Lee'ninki gibi dünyada fark yaratacak bir enerjiye sahip olmayı diliyor. Hawk belki de günümüz eğlence sektöründe çalışan en büyük başrol oyuncularından biri ve Lee rolündeki performansı bunu sürdürüyor. Karizmatik bir özgüven sergilerken aynı zamanda böyle dağınık bir görünüme sahip olabilen çok az insan vardır. Moody noir aroma, zamanın derinliklerini ortaya çıkarıyor. Lee, kimsenin anlamadığı, tipik bir dedektif veya yazarın tanımına uyuyor. Ancak onun zihninde, ilham perisinin peşinden koşan bir sanatçı. Günümüze ait bir hikaye olsa da, The Lowdown, genel olarak Robert Altman'ın The Long Goodbye gibi 70'lerin neo-noir havasını yansıtıyor. Gece içkilerini gizlice içen karakterler, stresli anlarda havayı sigara dumanı kaplıyor ve eski püskü araçlarla uzun yolculuklar düşünmek için zaman tanıyor. Karakterler aslında haberleri izliyor veya kışkırtıcı sözlerle dolu, abartılı manşetlere sahip gazeteler okuyor. Dizüstü bilgisayar, telefon kullanımı veya Lee'nin elektronik sigara kullanımı gibi birkaç ayrıntı diziyi modern zamanlara dayandırıyor. Ancak genel olarak The Lowdown, retro bir tutkuyla besleniyor. Yazım o kadar akıcı ki, en komik etkileşimler bile performatif hissettirmiyor. Doğal komedi anlarını yakalamak gerçekten zor. Ancak Harjo ve diğer yazarlar bunu başarmış. Ancak yönetmenler ve görüntü yönetmenleri de yazarlar kadar ağ oyununu ortaya koyuyor. Tulsa'nın sıkıcı, kuru ortamı Breaking Bad veya Better Call Saul'un görsel stiline benzer şekilde kusursuz yönetim seçimleriyle keskinleştirilmiş. Güzel dizilerin canlı bir ortamda geçmesi gerektiği gibi yanlış bir kanı var. Ancak The Lowdown, sıradan bir şehrin bile çekim yapmaya değer olabileceğini savunuyor. Harjo'nun Oklahoma'ya çok fazla sevgisi olduğu ve eşsiz güzelliğini sergilemek istediği açık. Ve Tulsa, Oklahoma standartlarına göre büyük bir şehir olsa da, birçok yönden hala küçük bir kasaba gibi hissettiriyor. Eyaletin Tulsa King'den sonra buna kesinlikle ihtiyacı var. The Lowdown'un büyük bir kısmı, insanları, gömdükleri hikayeleri ve taşıdıkları yükleri konu alıyor. Gizemli dedektif alt türü kesinlikle yeni değil ve asla modası geçmeyecek bir türde. Ancak The Lowdown'da, onu her zamanki gibi taze hissettiren bir şey var. Herkes, Dale Washberg'e gerçekten ne olduğunu bilmek isteyecek. Bu söz konusu bile olamaz. Ama her şeyden öte, The Lowdown'un sıra dışı karakterleri, ruh arayışının yavaş anları için onu takip etmek için makul bir sebep. The Lowdown, 23 Eylül'de TSI 21'de FX'te yayınlanmaya başlayacak.